Kurumsal yapay zeka bileşenleriyle saniyeler içinde üretime geçin. Şimdi böyle söyleyince gerçekten mümkün kılabiliyor muyuz? Yani saniyeler içerisinde üretim yapabiliyor muyuz? Hız, verimlilik, ölçeklenebilirlik hepsi bir arada. Kurumsal yapay zeka çözümleriyle aslında bundan sonra AI Building bloklarıyla POC'den canlıya hızla geçiş, entegrasyon, güvenlik ve maliyet kontrolünün standartlaştırılması. İşte şimdi bunları konuşacağız. Anıl Beyazoğlu olacak. Docurus kurucu, ortağı ve CEO'su sahnede alkışlarla. Herkese merhabalar. Kendimi ve Docurus'u kısaca tanıtarak başlayayım. Biz 15 yıldır Kiva Teknoloji olarak Kiva CRM markasıyla bir low-code CRM platformuyla Türkiye'de Salesforce Dynamics CRM gibi yazılımlara alternatif yerli bir şirket olarak faaliyet gösterirken son 2,5 yıldır yapay zeka dönüşümüyle birlikte şirketimizi de yeni bir dönüşüm sürecine sokmuş ve global pazara açılmak üzere Open Beta sürecine geçmek üzere olan Docurus şirketinin ile beraber odaklandığımız konsept üzerine tecrübelerimizi bugün sizlerle paylaşacağım. Sanayi devriminden bu yana, daha sonrasında dijitalleşme ve bu yapay zeka devriminin aslında şirketler için temel çözmek istediğimiz sorunları her zaman aynı. Maliyet kontrolü, hız, rekabet avantajı, farklılaşma ve günün sonunda da karlılık ve hatta günümüz teknoloji şirketlerinde karlılık olmasa bile hisse değerini arttırmak. Şimdi bugünkü konumuz platformlar. Çünkü artık konsolidasyon her zamankinden daha fazla önem arz ediyor ve platformlarla yazılım üretimi, yapay zeka üretimi, otomasyonlar tasarlama, dijitalleşme bunların hepsi oldukça hızlanmış durumda. Ama bugüne kadarki konseptlerde çeşitli sorunlar var. Öncelikle bizim de 15 yıldır faaliyet gösterdiğimiz alan olan low-code alanı hala yazılımcıları hedefliyor. Daha az kod yazan yazılımcılar ama sadece yazılımcılar kullanıyor. Bizim müşterilerimizin sadece %2'si low-code platformu kendileri kullanıyor. Geri kalanı anahtar teslim projeleri bizim ekibimizden danışmanlık hizmetleriyle teslim alıyor. No-code projeler çok daha hızlı, basit, hızlıca hayata geçirilebilir ürünler ortaya sunuyor. Ama no-code projelerde low-code'un veya kodlama yaparak yapılan yazılımların esneklik kabiliyetlerine ve genişliklerine yeterli karşılığı sunmuyor. Şimdi günümüzün popüler konusu Lovable, Replit, Cursor gibi birçok ünlü yazılım var. Milyonlarca dolar hatta milyar dolar değerlemelere ulaştılar. Bu yazılım araçları sayesinde artık hiç kod yazmadan sadece doğal dil kullanarak kod yazdırarak yazılım geliştirme diye bir süreç bu aralar çok popüler. Ama gerçek anlamda şirketler ve operasyonları için hayata geçirilebilir uygulamaları sonuçlandırmaktan oldukça uzak durumda. Çünkü yapay zeka ile tamamen yapay zeka ile üretilen yazılımların performansı, güvenliği, kod kalitesi gibi sorunlar şu an çözülmüş durumda değil. Dolayısıyla MVP'ler, prototip ürünler, girişiminizi başlatıp prototip yapıp yatırımcı arayışına çıktıysanız çok güzel araçlar. Ama bir şirketinizin operasyonunu dijitalleştirmek için ve yapay zeka entegre etmek için kullanacaksanız gene yazılımcılar olmadan sonuca gidemiyorsunuz. Yani aslında bu üç platformda daha yazılımcıları yapay zeka dahil işsiz bırakabilmiş değil. Şimdi bizim yaklaşımımız biraz daha farklı. Çünkü bu özellikle vibe code konusunda tekerleği tekrar yapay zekaya yeniden icat ettirmek gibi bir yaklaşım var. Bu bence kurumsal uygulamalar için oldukça verimsiz bir yaklaşım metodolojisi. Biz de bunun çözümünün nerede olduğunu kendi çalışmalarımızla, uzmanlık alanımız ve araştırmalarımızla birleştirdik. Ve biz aslında Vibe No Code dediğimiz öncelikle ve hemen ardından daha da genişletilmiş çalışmalar için Vibe Frontend ve No Code Backend konseptiyle ilerleme kararı verdik ve bütün fokusumuzu da bu alana kaydırdık. Şimdi bu alanda aslında backend dediğimiz bir yazılımın kritik olan bileşenlerini oluşturan
yapı taşlarını belirlememiz gerekiyor. Bu yapı taşlarını tekrar tekrar yapay zekaya baştan yazdırıp güvenlik açıkları olan, performans problemleri olan güvenilmez yapılar inşa etmek yerine bunları test edilmiş, güvenlik testlerinden geçirilmiş ve mutlaka her kullanımında, tekrar tekrar kullanımında aynı sonucu verebilen yapı taşlarıyla gerçekleştirmenin verimli olduğunu ve çok hızlı sonuçlar elde etmemizi sağladığını gördük. Şimdi öncelikle bu yapı taşlarını bir hatırlayalım. Burada bir listesini verdik ama tek tek birer slaytı var. Onların üzerinden geçerek ilerleyeceğim. Tabii ki bütün hikayeyi üzerine inşa ettiğimiz veri. En önemli bileşenimiz, veri yoksa hiçbir şey yok. Ama veri bileşeninden kastettiğimizde sadece bir veri tabanını değil, farklı operasyonlara özel farklı veri tabanlarının hepsinin organize çalışmasını kastediyoruz. Yani eş zamanlı çalışırkenki hafızayı tutan veri tabanı, klasik ilişkisel veri tabanı, analitik öngörüsel veri tabanı gibi tüm veri tabanlarını bir arada düşünebiliriz. Hemen ardından gelen tabii ki şu an hala insan faktörü tabii ki en önünde. İnsan faktörü içinde yazılımla kullanıcıların interaktivite içerisinde olması ve bunun da çok kolay ve çok hızlı şekilde olması için kullanıcı arayüzleri bileşeni oldukça önemli. Otomasyon olmazsa olmaz. Zaten sürükle bırak bir otomasyon aracınız yazılımınızın içerisinde yoksa şu anda artık o yazılımın sahibi olarak size kız bile vermezler diyebileceğimiz bir dünyaya doğru ulaştık. En önemli kritik konulardan ve gündemimizi işgal eden konulardan biri otomasyon ama bugün artık yapay zeka destekli otomasyon diyebiliriz. Entegrasyon çok önemli çünkü her alanda uzmanlaşmış çözümler var. Her alanda uzmanlaşmış çözümlerin bir arada kullanabilmek için bütün hepsini tek bir sistem üzerinden entegre şekilde vermemiz lazım ki verimli otomasyonlar, verimli yapay zeka uygulamaları oluşturabilelim. Yaptığımız yapay zeka ajanı kullandığımız bütün farklı yazılımlara erişemiyorsa günün sonunda insan faktörünü ortadan kaldırmış değiliz. Agentic AI dediğimiz konsepti de verimli bir şekilde kurumumuzda hayata geçirmemiz pek mümkün olmayacaktır. Yapay zeka ajanları ve asistanları da artık günümüzde herhangi bir platformun en önemli bileşeni haline gelmiş durumda. Artık yazılımların tümünde o yazılımı kullanmaktan veri analizine, o yazılımla ilgili destek süreçlerini sağlayan chatbotlara kadar yapay zeka asistanları ve agentlar da yazılımlarımızın bir parçası haline gelmiş durumda. Tabii ki yine en önemli konulardan bir tanesi yetkiler. Kurum içerisindeki bütün kullanıcılar, kullanıcı yönetimimiz bütün yetkileri en ince detaylarıyla tasarlayabilmek hayati önem taşıyor. Tabii ki bütün bu hikayeleri çalıştırdık, datalar oluşturuyoruz, operasyon okuyor, veri üretiliyor. Bunları görselleştirmek ve analizler yapmak isteyeceğiz. Bu da yapay zeka ile birlikte ciddi dönüşüm geçiren bir alan. Ama her zaman verilerimizi görselleştirerek okumamız ve anlaşılır hale getirmemiz, karar destek sistemleri oluşturmamız için oldukça zorunlu. Bir başka bileşen de artık yazılımlar bir kütüphanelere dönüşmüş durumda. Çünkü tekrar söylüyorum, tekerleği tekrar icat etmek yerine kütüphanelerden hazır çözümleri alarak başlamak, kullanmak veya onları genişletmek çok daha verimli ve hızlı bir çözüm. Biz kendimizi tanıtırken Docurus'ta artık AI Native No-Code platformu olarak tanıtıyoruz. AI Native'den kastımız, uygulamamızı açtığınız an, uygulama içerisinde yapacağınız şeylerle ilgili 4 adet yapay zeka ajanıyla Docurus platformu açılıyor. Bu ajanları şöyle tanıtabilirim. Öncelikle Doki ismini verdiğimiz ajanımız, Docurus platformunda inşa edilmiş bütün building bloklara erişimi olan, verilerle ilgili her istediğiniz soruyu sorabildiğiniz, veri görselleştirme yapan, dashboardlarınızı tasarladığınız, sizin adınıza hızlıca sesli söylediğiniz mesajlardan kayıtlar oluşturan ve aslında bir yazılımı user interface ile interaktiviteyi sağlayan ana ajanımız diyebiliriz. Arki ile devam etmek istiyorum. Arki, Architect'ten geliyor. Bizim buradaki Wipe No Code dediğimiz konseptimizi çalıştıran ajanımızın ismi Arki. Arki'ye siz istediğiniz uygulamayı tarif ettiğinizde, burada uygulama tarif etmek zorunda da değilsiniz. Arki şöyle çalışıyor, sorununuzu da tarif edebilirsiniz.
Yani benim böyle bir prosesim var, bu prosesimi dijitalleştirmek istiyorum demeniz yeterli. Bunu yapabilmek için öncelikle gereken yazılımı tüm bileşenleriyle tasarlıyor. O bileşenleri tasarladıktan sonra kullanıcının onayını alıyor ve onayını alır almaz, sunumun sonunda bir örneğini de göstereceğim, saniyeler, dakikalar içerisinde uygulamayı ön izleyebilir ve kullanılabilir halde size sunuyor. Birazdan örneğini de göreceğiz. Kodi ise Wipe No Code'la bu bileşenleri kullanarak bir uygulama oluşturdunuz. Ama burada da durmuyoruz. Diyoruz ki yani çok özgün bir front-end tasarım, bir arayüz tasarımı istiyoruz. Çok spesifik bir tasarım istiyoruz. Oldukça gelişmiş olsun. Kenarına, köşesine, her noktasına kadar fikirlerimizi söyleyelim ve no-code platformun sınırlarına takılmadan özgür bir tasarım yapalım istiyoruz. O zaman da Kodi devreye giriyor ve hiç backend yazmadan tamamen gene backend bileşenleri kullanarak tamamen özgün bir frontend kodlamayla uygulamanızın arayüzünü geliştiriyor. Geni ise bizim genel kullanım asistanımız. Geni ile de yapay zeka ajanlarını genel anlamda kullanabiliyorsunuz. Yani kurum içerisinde ChatGPT'yi, Gemini'yi, Anthropic'i tüm ekibinize yaymak istiyorsanız Geni ile aslında bütün o modelleri ve o modellerin üzerine inşa ettiğimiz sunum hazırlama, doküman draft etme, araştırma, deep research yapma gibi bütün özellikleri farklı modellerde kullanılabilir şekilde kurum içindeki herkese yayabiliyoruz ve kurumumuzun kurumsal hafızasını, kurumumuzun güvenlik metodolojilerini, guardrail'lerini, gerekirse sadece open source, kapalı kaynak, kendi host ettiğimiz AI'ları çalıştıralım gibi kararlar verip Geni ile kurum içinde genelleşmiş bir yapay zeka yayılımı sağlayabiliyoruz. Bu bizim Wipe No Code araçlarımızla neler yapabiliyoruzun üstünden de hızlıca geçelim. Web tabanlı uygulamalar, mobil uygulamalar, veri tabanı tasarımları, raporlar, dashboardlar, yapay zeka asistanları, entegrasyonlar, otomasyonlar ve şablonlar gibi birçok bileşeni tamamen yapay zeka ajanımız Arki'ye anlatarak yaptırabiliyoruz. Ve bunları yaptırarak bu sefer Kodi'ye geçtiğimizde kodlama yaptırarak gene arka planda platformu kullanarak çok hızlı bir şekilde başka neler yapabiliyoruz? Web sitelerimize entegre edebileceğimiz widgetler, formlar, arayüzler, chatbotlar yapabiliriz. Eklentiler geliştirebiliriz. Müşteri vayi portalları oluşturabiliriz. Mobil uygulamalar geliştirebiliriz. Diğer önemli uygulamalarımıza eklentiler dahi geliştirebiliyoruz yapay zeka agentlarımızla. Şimdi bizim peki bu yapay zeka agentları bu geliştirmeyi nasıl bir hızla gerçekleştiriyor? Biz birkaç ay önce yaptığımız çalışmada öncelikle no-code araçla hiç yapay zeka kullanmadan sürükle bırak metotlarla ne kadar sürelerde en popüler olan yazılım alanlarında testler yapmıştık. Eğer ne yapacağımızı biliyor isek bir MVP'yi, bir CRM MVP'sini, satış CRM'ini 12 saatte ve bütün detaylarıyla, ayarları, yetkileri, her şeyi, dashboardları tasarlanmış, full working çalışan bir uygulama ise 2 haftada bir no-code platformla hayata geçirebiliyoruz. Şimdi burada vibe coding dediğimiz bütün yazılımı yapay zekaya yazdırma metodolojisine geçtiğimiz zaman bu örnekleri tekrar test ettiğimizde ekranda göreceğiniz saatlerde MVP'leri ortaya çıkartabiliyoruz. Ama çalışan ürün sonsuza gidiyor. Çünkü o çalışan ürünün testlerinden sürekli aksaklıklar çıkıyor. Soru işareti koymamızın sebebi şu, biz aslında o uygulamayı vibe coding ile bitiremedik. Yazılım ekibi devreye girdi, yazılımcılar sonuca gitti. Dolayısıyla aslında çalışan uygulamayı yazılımcıların kod yazmadığı bir modelde ortaya hala çıkaramıyoruz. Ama tabii ki her geçen gün gelişme gösteriyor. Şimdi gelelimse Wipe No Code testlerimize. 2 tane de örnek Wipe Code uygulamasını hızlandırılmış bir videosunu hemen paylaşacağım. 15 dakika içerisinde oldukça kompleks bir CRM'i ortaya çıkarabiliyor. Dashboard'u, ekranları, formları, akışları dahil olmak üzere. Siz eğer uygulamayı ortaya çıkardınız, revizyonlar talep ettiniz, yetkilerinde biraz böyle olsun dediniz, biraz daha dashboard yapalım dediniz. Yaklaşık 1 saat sonunda bütün satış ekibinizin operasyonunu yönetebileceğiniz hem mobil hem webde web uygulamasını
1 saatte hazır edebiliyorsunuz. Diğer örnek uygulamalar için de aşağı yukarı benzer süreler verdik. Çünkü burası biraz artık sizin ne kadar detay düzenlemenize göre değişebiliyor. 1 saat olmasın, siz çok daha detaylı çalışın, 3 saat olsun. Evet, tabii. Bizim buradaki Wipe No Code'daki hikayemiz %100 yazılımcı kullanmamak. O yüzden biz no code olmadan wipe code dediğimizde yazılımcı ile bitirdiğimizi ifade ediyoruz. Sistem nasıl çalışıyor? Tamamen ihtiyacımızı, akışımızı, süreçlerimizi veya sorunumuzu anlatıyoruz. Öncelikle tasarımını yapıyor. Ondan sonra onayınızı aldıktan sonra geliştirmeyi yapıyor. Hemen size ön izlemenize sunuyor. Revize ettirebilirsiniz, ilaveler yaptırabilirsiniz veya yayına alabilirsiniz. Audit işlemlerinden de geçtikten sonra ki yapı taşlarının, bizim buradaki Enterprise Building blokların en önemli unsuru, her yaptığınız uygulamayı testlerden, güvenlik testlerinden, performans testlerinden geçirmiyorsunuz. Çünkü zaten bu bloklar test edilmiş bloklar. Şöyle düşünün, Lego'dan bir şey inşa ederken Lego'nun yapı taşlarının sağlamlığı bir üretim garantisiyle ortaya çıkar ve bu Lego taşlarının her birini sağlam mıdır diye bir daha test etmezsiniz. Bilirsiniz ve o yapı taşlarıyla ortaya çıkartırsınız. Biraz da buna benziyor diyebiliriz. Şimdi bir sonraki slaytta hemen bir tane de kronometre de gördük. Ne kadar sürdüğünü de inceleyeceğiz. Arki ile bir no-code sales satış CRM uygulaması ne kadar sürüyor izleyelim. Şimdi başladı. Bu Arki tek bir agent'tan oluşmuyor. Aslında birçok alt agent'ın bir akışı şeklinde çalışıyor. Ve Arki'de bütün bu agent'ları yöneten ana agent olarak hepsinin çıktısını bir araya getirip sonucu üretiyor. Evet, bakın 234 saniye gibi bir sürede bir satış CRM'ini ortaya çıkardı. Lead'lerden account management'a, fırsat yönetimine, dashboardlarıyla beraber bir satış CRM uygulamasını test datasını da bu arada anlık üretiyor. Yani hazır bir test datamız yok. Zaten o anda veri tabanı mimarisi de yeni üretildiği için o mimariye özel başka bir agent da paralelde test datası geliştiriyor. Böylelikle çok daha kolay bir şekilde test edebiliyoruz. Şimdi bir sonraki örnekte de biraz önce söylediğim gibi tamam arayüzler no-code araçlarla takır takır ortaya çıktı ama çok özgün bir tasarım yaptırmak istiyorsunuz. Hemen onun da hızını burada görelim nasıl bir şey ortaya çıktığını. Biz bütün ajanlarımızda bütün modelleri test ediyoruz. Şu an bu örneği Cloud ile test etmişiz. Ama aynı zamanda açık kaynak modellerden kapalı kaynaklara hepsinin başarısını test ediyoruz. Ve gittikçe de fiyat performans anlamında sonuca en iyi giden modelleri ajanlarımızda kullanıyoruz. Bakın bu uygulamamızda ortaya çok kısa süre içerisinde çıktı. Ve hemen sağ üstteki Publish butonundan yayına alıp menümüze ekleyip istediğimiz takımlara paylaşıp kullanılabilir hale getiriyoruz. Yani şunu hayal edin, eskiden bir insan kaynakları uygulaması yaptığınızda datanızı her personelin kendi istatistiklerini göreceği bir ana sayfasını yapmak için yazılım şirketi veya IT ekibine gittiğiniz, süreler aldığınız, planlar yapıldı, tasarımlar yapıldı. Aylar sürebilecek süreçleri ne kadar kısa sürede hayata geçirebiliyoruz. İşin güzel tarafı beğenmediğiniz bir şey varsa söylüyorsunuz. O beğenmediğiniz bir şeyi de hemen düzenliyor. Hatta mouse'la seçip tam olarak bu bölümdeki tasarımı böyle yapalım. Burayı 2 sütun değil 4 sütun yapalım. Bunların rengini beğenmedim deyip hayata geçirebiliyorsunuz. Şimdi toparlıyorum. Bir de workflow aracımızdan bir örnek göstermişler. Arkadaşlarımız bir video hazırladılar. Bunu da gösterelim.
Bu tasarım aracımız şu an örneğinde detaylarıyla biraz gösterdiğimiz bir aracımız. Ama bizim mesela önümüzdeki haftaya devreye alacağımız yapay zeka ajanımızsa bu sürükle bırak aracı bile adım adım sizin sürükle bırak yapmadan tamamen istediğiniz süreci gene söylemenizi ve ekranda siz beklerken her bir adımı kendisinin ekrana ekleyip bu formları doldurduğunu bizzat izleyebileceğiniz yapay zeka ajanını da önümüzdeki hafta testlerini tamamlayıp devreye beta olarak alıyoruz. Bu örnekten de örnek göstermiş oldum. Teşekkür ederim. Çok iyi bir dinleyici kitlesi. Gerçekten insanın her gün yatıp kalktığı, üzerine düşündüğü, kafa yorduğu, heyecanlandığı teknolojilerle ilgilenen insanlarla bir arada olması, sohbet etmesi güzel oluyor. Dolayısıyla etkinliği de organize eden TRY ekibine oldukça teşekkür ediyorum. Soru varsa sadece 57 saniyem var. Alabilirim hızlı bir soru ya da sonuçlandırabiliriz. Buyurun. Efendim? Vibe kod yaptırdığınız çalışmaların kodları açık. Hepsine erişebiliyorsunuz. Yani kod yazdırdığımız bölümlerin kodlarını kendiniz de alabiliyorsunuz. Hatta oralara kodla da isteyen yazılımcı müdahale edebiliyor. Tabii bizim buradaki hep hikayemiz yazılımcısız sonuca gidelim ama varsa da yazılımcınız müdahale edebiliyorsunuz. Buyurun. Çok. Efendim? Lisanslama modeli, klasik lisanslama modellerine üzerine kullanım bazlı modelleme var. Kullanıcı lisansı adedinize çarpılan kaynaklar var. O kaynakları açtığınız zaman ek paketlerle kaynak artışları yapıyorsunuz. Yapay zeka kaynağı, işte storage kaynağı, veri tabanı, workflow kaynakları gibi. Buyurun, buyurun. Evet, tamam, buyurun. Veri tabanı kendi içinde bizim cloud lisanslama modelimizde olmakla birlikte kendi veri tabanınızı bağlayın dediğimiz bir modelimiz var. Kendi veri tabanınızı da bağlayıp bütün çalışmaları kendi veri tabanınızla yaptırabiliyorsunuz. Birçok veri tabanına desteğimiz var. Aynı zamanda birçok platformun API'larını da bir veri tabanı gibi entegre edip bütün ekranlara ve agentlara bağlayabiliyorsunuz. Buyurun. Biraz daha sesli alabilir miyim? Tabii ki kullanabilirsiniz. Mevcut uygulamanızın süreçleri ve ekran görüntülerinizi yükleyebilirsiniz. Analizi yapamam. Efendim? Kod yükleyerek yapmak istiyorum. Mevcut bir uygulamam var. Desktop bir application olduğumu kabul edelim. Bunu web'de tekrar yazdırmak istiyorum. Böyle bir imkanımız var mı? Hemen şöyle paylaşayım. Teknik olarak var ama bizim hedef konseptimiz bu değil. Bizim hedefimiz bizim backend building bloklarımızla ortaya çıkan uygulamalar. Ama teknik olarak bizim Kodi agent'ımız her yazılım projesinin üzerinde çalışmaya devam edebiliyor. Teşekkür ederim. Otomatik bir uygulama yaptırıyoruz ama teknoloji seçimi hakkımız var. Mesela frontend'de Angular kullan, backend'de Node.js kullan gibi. Kodi ismini verdiğimiz agent'ımızda biz şu an belli teknolojilerle start verdik. Demo uygulamamızı açanlar orada görecekler. Yakında diye örneğin mesela web eklentisi dediğimiz uygulamada şu anda React seçeneği var. Hemen yanında yakında başlığıyla atıyorum işte Vue ve Angular gibi seçenekler var. Biz mainstream seçenekleri ekleyeceğiz. On-prem özelliği de var mı? Evet, Cloud Launcher. on-prem model üzerine çalışıyoruz. On-prem lisanslama modelinin daha tam kararlarını vermedik. Lisanslama modelini de önümüzdeki aylarda karar verip 2026 içinde on-prem seçeneğini de sunmaya başlayacağız. Teşekkürler. Teşekkür ederim herkese. İyi etkinlikler dilerim.